Gözlerimdeki kalori yüklemesini görebiliyor musunuz? Şeker yüklemesinden sonra göz kararması ne demek bilir misiniz? Balkan ülkelerinin havasıyla Avrupa ülkelerinin tarzını harmanlayan, yaklaşık 7000 yıllık geçmişiyle Avrupa'nın en eski şehrini sınırları içinde barındıran, tarihi Tuna Nehri ile Sava Nehri'nin birleştiği nokta ve bu nehirler üzerinde 20'ye yakın adacık olan, nüfusun 8,5 milyon olduğu ve bu nüfusun 2 milyonunun başkentte yaşadığı, yaklaşık yüz binlerce ton ahududu ürettiği için bu konuyla ilgili dünyada ilk sırayı alan, İstanbul'un fethi denilince hepimizin aklına gelen Konstantin'in ve birçok Roma imparatorun doğduğu ülke olan, saatiyle meşhur olan İsviçre'den yaklaşık 600 yıl önce saati ilk icat eden, uluslararası anketlere göre, dikkat edin, uluslararası anketlere göre dünyanın en iyi misafirperver ülkesi olan, eşek sütünden yapıldığı için dünyanın en pahalı peynirini üreten bir ülkeye geldim. Ben nereye geldim? Sırbistan, Belgrad'da kahvaltıyla yemek maceramızı başlatıyoruz. Peki kahvaltı olarak ne aldık? Tabii ki Balkan ülkelerinin vazgeçilmez olan yine börek, hamur işleriyle güne başlıyoruz. Ve size hemen göstereyim. Bu şekilde zeytinli ve çeri domatesli bir hamur işi, yani poğaçası var, açması var. Bunun hemen tadına bakıyorum. Belgrad pizzalarıyla meşhur olduğu için pizza hamurundan yapılan bir açma. Ama üzerine attıkları kekik, domates ve zeytin parçaları da sanki bir pizza yiyormuş hissine yaratıyor. Ve inanılmaz derecede güzel, sade bir görüntü. Kahvaltı için bence çok ideal. Yine aynı yerden farklı bir börek aldım ama eğer bir börekte kıtır kıtırlığı, kıyır kıyırlığı seviyorsanız bence inanılmaz derecede doğru adresteyiz ve doğru yerden börek aldık gibime geliyor. İzninizle bu güzel hazineyi paketinden yavaş yavaş çıkarıyorum. Dın 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 dın. İnanılmaz derecede güzel bir börek ve Sırbistan, Belgrad şehrinde Bayraklı Cami'nin önündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz Bayraklı Cami resmi evraklara göre 1573 yılında yapılıyor gibi gözükse de net olarak kesin bir bilgi yoktur. Pasarofça Antlaşması'nı duymuşsunuzdur. Pasarofça Antlaşması'yla Avustralyalılara bırakılan bu cami yaklaşık 22-23 yıl boyunca kilise olarak kullanılıyor ve daha sonra Osmanlı'nın himayesine Sırbistan, Belgrad geçtikten sonra da tekrar cami olarak ibadete açılıyor. Sırbistan'da çokça cami olmasına rağmen fakat savaşlarda falan yakıldığı için şu anda tarihi olarak kendini koruyan ve konumlandıran tek cami Bayraklı Cami. Belgrad'a gelirseniz bu güzelim camide de görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Sırbistan, Belgrad'da yemek ve gezi maceramız devam ediyor. Belgrad'da çok böyle otantik bir restoranta geldik ve beef gulaş ve fisherman soup diye, yani balık çorbası diye 2 tane yemeği deneyeceğiz. Bunun için çok heyecanlıyım. Hemen siparişimizi verdik. Thank you. Can you please one glass water, medicine? No problem. Yeah, okay.
Hemen kendimize başlangıç olarak bir balık çorbası söyledik. Balık çorbamız geldi. Hızlı bir şekilde tadına bakıyoruz. Balık çorbasının içerisinde karamelize soğan ve böyle mayhoş bir su ile hazırlandığı için inanılmaz derecede güzel olmuş. Okay, thank you. Can you please two bread? Two bread. Yeah, one bread. Yeah, because I'm Turkish. Turkish? Yeah, Turkish. We like the bread. I'm sorry. No problem. No I problem. am like Yeah, okay. Çok güzel bir balık çorbasını içtikten sonra Sırbistan Belgrad'ın meşhur bir yemeği olan beef gulaş, goulash diye geçiyor. Onu söyledik. Yan tarafı böyle bildiğimiz inek etiyle dolu, bir tarafta patates püresiyle dolu. Bir nevi et sote diyebiliriz ama Sırbistan Belgrad'la ilgili blogları okuduğumuz zaman herkes çok fazla böyle bahsetti. Biz de bunu denemeden vazgeçemedik. Denemeden geçemedik. Şimdi beef gulaşın tadına bakmaya başlıyorum. Yağlı etlere alışkın olduğumuz için eti biraz yağsız yani yavan geldi. Ama üzerine attıkları nane baharatı ile ete biraz tat vermeye çalışmışlar. Patates püresinin kıvamı inanılmaz derecede güzeldi. Ama aynı şekilde eti sevemedik. Sırbistan Belgrad'a ait yerel bir yemeği tattığımız için mutluyuz. Ve şimdi tatlı yemek için farklı bir mekana gidiyoruz. Koboba Akustik diye böyle otantik bir restoran içerisinde tuğlalarla örülmüş duvarlar arasında çok güzel bir balık çorbasıyla böyle inek etiyle patates püresinin goulash diye Belgrad Sırbistan'a böyle yerel bir yemeğini denedik. Bu anlamda kendimizi iyi hissediyoruz. Yemekle ilgili düşüncelerimi zaten söylemiştim. Vakit kaybetmeden tatlı arayışımız Sırbistan Belgrad'da devam ediyor. Sırbistan Belgrad'da şu anda üzerinde bulunduğumuz caddenin adı Kıhalya Mihailo Caddesi. Yani bu Belgrad'ın en meşhur caddelerinden bir tanesi. Sırbistan Prensi 3. Mihailo'nun adına inşa edilen ve yaklaşık 1870 yıllarından beri etrafındaki binaların oluşumu tamamlanan bir cadde. Bu caddeye girdiğiniz zaman kendinizi sanki böyle bir tarihin içinde yolculuk yapıyor gibi hissedebilirsiniz. Normal bir AVM'ye girdiğiniz zaman göreceğiniz bütün markaları bu cadde üzerindeki binaların alt katlarında muhakkak görebilirsiniz. Zaten alt katlarındaki o alışveriş merkezlerini gördükten sonra üst katlardaki tarihi dokulara ve heykelimsi yapılara mutlaka göz kulak gezdirmenizde fayda var. Bu caddenin bir ucu Kale Megdan Meydanı'na, yani Tuna ve Sava Nehri'nin birleştiği gün batımında izleyeceğiniz yere çıkıyor. Biri de Trezijide Meydanı'na çıkıyor. Arasındaki bu caddeyi geldiğiniz zaman görmemeniz mümkün değil. Geldiğiniz zaman bizi hatırlamanız ümidiyle Sırbistan Belgrad'da gezimiz ve yemek maceramız devam ediyor. Sırbistan Belgrad'ın başkentinde Drama diye böyle cevapi satan bir yere geldik. Burada Bosna Hersek'teki gibi köfteyi ve kaymağı deneyeceğiz. Zaten Balkan ülkelerindeki finali de Drama'da Sırbistan Belgrad'da yapıyoruz. Siparişimizi verdik. Hemen bekliyoruz. Cevapi sipariş ettik. Gelen tuzlu kaymak ile, bakın kaymak değil kaymak ama kaymağın tuzlu halini düşünün. Kaymak ile 5 tane tadımlı köfte söyledik. İlk başta köfte güzel gitti ama kaymağı biraz Bosna Hersek'teki kaymak gibi beklediğim için maalesef hayal kırıklığına uğradım. Aslında buranın kaymağı Bosna Hersek'ten farklı. Cevapi, aynı köfteler ama kaymak olarak oradaki biraz tuzlu değil. Burası tuzlu olduğu için biraz tadını alamadık. Yine de ekmek arasına kaymağımızı sürünce, sıcak köfteyi de içine koyunca kaymağın tadı biraz kendini yavaş yavaş bıraktı ve afiyetle yedik.
Sırbistan, Belgrad'da yemek maceramız devam edecek. Görmüş olduğunuz Damat Ali Paşa Türbesi, Belgrad Kale Megdan denilen yere, kalenin içine girdiğiniz zaman yeşillikler içerisinde, parklar içerisinde Damat Ali Paşa Türbesi'ni görebilirsiniz. Bu türbe böyle parklar arasında sizi böyle kucaklıyor gibi, aslında bir Türk olarak sizi mutlu ediyor. Bir Osmanlı'nın mirası olarak sizi mutlu ediyor. Geldiğiniz zaman burayı görmenizi şiddetle tavsiye ederim. Sırbistan, Belgrad'da yemek ve gezi maceramız devam ediyor. Sırbistan, Belgrad'da Mihailova Caddesi'nin sonuna geldiğiniz zaman Kale Megdan Parkı'nı göreceksiniz. Bu Kale Megdan Parkı Belgrad'da olduğu gibi Sırbistan etrafı yeşilliklerle dolu parklarla çevrili bir şehir. Çevrili bir ülke. O nedenle Kale Megdan Parkı şehrin, Belgrad'ın göbeğinde sizi böyle tüm ihtişamıyla karşılayacaktır ve içerisinde gezip banklarında oturup keyif yapabilirsiniz. Kale Megdan Parkı'ndan biraz daha iç tarafa geldiğiniz zaman sizi çok güzel iki tane nehrin karşıladığını göreceksiniz. Bu iki nehirlerden biri Tuna Nehri, biri de Sev Nehri. Bu iki nehir birleşerek belki de yani Belgrad için çok önemli bir an ve Belgrad'a gelinip görülmesi için önemli bir anı teşkil ediyor. Ve buraya geldikten sonra da bu iki uzun nehrin, bu 160 kilometrelere ulaşan nehrin birleştiğini görebilirsiniz. Hemen o nehirlerin birleşme baktıktan sonra yan tarafında 1923 yılında Selanik cephesine akıl edip Sırbistan'a böyle zafer kazandıran bir Viktor anıtını göreceksiniz. Bu da Kale Megdan Parkı'nın içerisinde görebileceğiniz bir anıt. Sırbistan, Belgrad'da gezimize devam ediyoruz. Sırbistan, Belgrad'da yine ayaküstü atıştırmacılık kahvaltılarından devam ediyoruz. Bugün yine farklı iki tane hamur işi aldım. Ben bu hamur işlerinden iyicene şişeceğim, patlayacağım. Ama farklı ürünler aldım, sevinçliyim. Şimdi bunu göstereceğim, siz hemen şey diyeceksiniz. Ya bunu mu aldın? Bak bir tane böyle şey var. Ayçiçek çekirdeğinin içiyle yapılan böyle taze bir çıtır çıtır bir şey var. Bunu merak ettim, bunu aldım. Ama siz şimdi diğerine bir bakın. Siz diğerine bakın. Bak diğeri geliyor. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Evet, bu kek gibi gelebilirse ama kek değil. Peynirli bir sandviç. Yulafla yapıyorlar. İnanılmaz derecede artık ben diyete girdim. Sağlıklıyım. Yemeğe başlıyorum. Kosova'nın o meşhur böreğini hatırladınız. Fili, ben yemiştim orada. Hemen yukarıda görüntüsünü veriyorum. O böreğin peynirli bir halde sandviçli yapmışlar. Ve inanılmaz derecede arasına koydukları peynir ile üzerine serpiştirdikleri yulaf inanılmaz bir tat oluşturmuş. Buraya gelirseniz, Sırbistan, Belgrad'a gelirseniz mutlaka ama mutlaka bu sandviçi kahvaltınızda tercih edebilirsiniz. Sırbistan, Belgrad'da yemek arayışımız devam ediyor. Sırbistan, Belgrad'da birçok parktan biri olan Taş Meydan Parkı var. Taş Meydan Parkı'nın hemen yanında Aziz Mark Kilisesi var. Bu Aziz Mark Kilisesi hakkında şöyle bilgi verebilirim. Yapımı yaklaşık 70 yıl boyunca devam ettiği için ciddi anlamda çok özenerek, Bizans mimarisine özenilerek yapılan bir kilise. Dev sütunlu kilisede İmparator Duşan'ın türbesi de yer almaktadır. Bu kilise 6 Nisan 1941'de Belgrad bombardımanında ciddi anlamda böyle
yıpransa bile 1951 ile 56 yıllar arasında tekrar aslına uygun bir şekilde yani inşa edilmiştir. Eğer Sırbistan Belgrad'a gelirseniz Taş Meydan Parkı'nın çevresine dolaşıp güzel hava alabilir ve yanında da Aziz Mark Kilisesi'ni görebilirsiniz. Sırbistan Belgrad'da gezimiz devam ediyor. Kneza Mihailova Caddesi'ni biliyorsunuz. Onun hemen arka taraflarında Sırbistan Belgrad'ın merkezi olan Cumhuriyet Meydanı'nın önündeyiz. Bu Cumhuriyet Meydanı'nın önünde bizi ilgilendiren bir konu var. Arkamda görmüş olduğunuz heykel Osmanlı'nın Sırbistan topraklarındaki hakimiyetine son veren Prens 3. Mihailova'nın heykeli. Yani bu aynı şekilde ön taraftaki caddeye de adını vermiş. Sırbistan Belgrad'ın merkezine geldiğiniz zaman bu cadde önünde veya bu merkezde, bu meydanda dolaşarak Osmanlı'nın izlerini sürebilirsiniz. Ama Bosna Hersek'teki gibi, Kosova'daki gibi Osmanlı izlerine biraz ulaşmak hiç de kolay değil. Sırbistan Belgrad'da yemek maceramız devam edecek. Soğuk bir Belgrad gününde sıcacık bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Arkamda gördüğünüz binaya. Yani Hotel Moskova'ya. Hotel Moskova'ya kalmaya değil, çok güzel farklı tatlılarını yemeye gidiyoruz. Hadi beni takip edin. Sırbistan Belgrad'a geldiğiniz zaman Hotel Moskova diye bir Sırbistan Belgrad'a geldiğiniz zaman Hotel Moskova'da kalmak zorunda değilsiniz. Ama nerede kalırsanız kalın mutlaka Hotel Moskova'nın 1. katında bulunan kafeye gelip tatlı menüsünden kendinize bir güzellik yapabilirsiniz. Ben şimdi oraya geldim. Menüye bakıyorum. İnanılmaz derecede farklı tatlılar var. Hemen vakit kaybetmeden tatlı siparişimi veriyorum. Menüde farklı gördüğümüz için, gözümüze güzel hitap ettiği için hemen Vojni Uzitak diye bir böyle dondurmalı, frambuazlı bir kase içerisinde bir tatlı getirdiler. Hemen bunun tadına bakıyorum. Muhallebi üzerine çiha tohumu ve frambuaz yani ahududu frambuaz ve üzerine de dondurma topuyla birlikte servis ediyorlar. Tadı inanılmaz derecede güzel çünkü frambuazın kalitesi çok güzel. Hafif bir tatlı istiyorsanız, böyle sütlü tatlara hayır diyemiyorsanız bence sütlü tatlıyı sevenlerin vazgeçemeyeceği bir tat olabilir. Ben çok beğendim. Yemeye devam ediyorum. Vojni Uzitak diye böyle kremalı süt tatlısını denedikten sonra buranın belki de Belgrad Sırbistan'ın yerel tatlarından biri olan öğütülmüş buğday ile çırpılmış kremadan yapılan bir tatlıyı deneyeceğiz. Bunun adı Zito Slagom diye geçiyor. Slagom diye de geçebilir. Şimdi hemen izninizle onun tadına bakıyorum. Çünkü onun tadına bakacağım çünkü görüntüsü çok ama çok merak uyandırıcı. Şu anda bu yediğim tatlıyı bir Türk insanının beğenme ihtimali %30'larda, %40'larda. Ama fikrimi soracak olursanız çok sağlıklı bir tatlı. Çünkü öyle bir tatlı düşünün ki buğday öğütülerek ve içerisine keten tohumu atılarak, aşurelik buğday atılarak yapılmış bir tatlı. O nedenle inanılmaz derecede hafif ve sağlıklı diyebilirim. Geldiğiniz zaman belki bir farklılık yapıp tadına bakabilirsiniz. Bence Türkiye'de sağlıklı beslenenlerin mutlaka ama mutlaka evde deneyeceği bir tatlı diyebilirim. Bana afiyet olsun. Sırbistan, Belgrad, Moskova Otel'de tatlı keyfimiz devam ediyor.
Gözlerimdeki kalori yüklemesini görebiliyor musunuz? Şeker yüklemesinden sonra göz kararması ne demek bilir misiniz? Ama bunlar umurumuzda değil. Sırbistan Belgrad'da, Hotel Moskova'da tatlı maceramız devam ediyor. Yine Sırbistan Belgrad'a özgü bir tatlı. Moskova sa agamon diye geçiyor bu. Böyle pasta dilimi gibi. İçeriğini merak ediyorum. Çok popüler olduğunu söylediler. Hep birlikte tadına bakıyoruz. Meyveli pasta sevenlere, meyveli tatlı sevenlere, özellikle meyvenin tadını almak isteyenlere şiddetle tavsiye edebilirim. Çünkü hayatım boyunca ilk defa bir pastanın içerisinde meyve tadını bu kadar keskin aldığım bir tatlı hatırlamıyorum. Normalde satılan pastalarda, meyveli pasta diye satılan pastalarda sadece üzerine birkaç tane meyve koyarak meyveli olduğunu zannedenler veya bu konuda kandırıldığını hissedenler Sırbistan Belgrad'a gelip Hotel Moskova'da Moskova Sagamon tatlısını deneyerek benim demek istediğimi çok iyi anlayacaktır. Hotel Moskova'da tatlı yemeye devam ediyoruz. Contact with one. The crew will provide life vests for infants. Please only put the life vest on your infant in an emergency situation and inflate it immediately. Exit doors are equipped automatically and front is open. Your tray table is closed and your seat. Sırbistan, Belgrad, yani Balkan ülkelerinin soğuğundan sıcak bir ülkeye gidiyoruz. Yani şeyden belli, üzerimizden belli. Peki biz nereye gidiyoruz? Arjantin. Yemekleri hazırla, ben geliyorum.